Abi geçmedi röportajı, iş saati şimdi gözünü seveyim. Esnafın durumunu sormak için röportaj yaptığım barın kapısından kovuluyorum. Esnafın derdini dinliyoruz hocam. Merhaba, buranın havasız mısınız hocam? Dilenciliğe de başladılar. Yabancılar mı? Evet. Dilenciliğe başladı. Oğlum bir kere niye gittin? Almanya mı, Alanya mı? Tam dileniyor günler. Dava. Bize yabancı lazım. Türklerle işimiz var. Bizi adam yerine koymuyorsun. Sokakta herkes beni yabancı sanıyor. Türk olduğumu söylediğimde esnafın yüzü düşüyor. Turist esnaf istiyoruz. Yabancının sevdiği kadar Türk'ü de sevsin istiyoruz. Çok kazıklanıyoruz diyorlar abi. Çok şikayet var hakkınızda. Sarkıntılık yönelik habeslerde Instagram istemeler, Facebook istemeler, numara istemeler veyahut da dışarıya davetiyeler. Kazançlar. Daha fazla konuşmayayım. Ya biliyorum. Ben de o yüzden zorlamak istemiyorum abi. Geleceği nasıl görüyorsun? 16'lık bir delikanlı olarak. Geleceği nasıl görüyor? Allah abi. Ne kadar dayanırsın? Ya durumlar pek iç açıcı değil ama Esnaf kan ağlıyor esnaf. Dünya yanarken bu cennet köşesi nasıl etkileniyor? Kankalar. El işler. Sağ ol, teşekkür ederim. Esnaf mıyız? Esnafız. Kolay gelsin. Sağ ol, teşekkür ederim. Esnafa bir soruyorum, 1000 A işitiyorum. Abi işler çok düşük, müşteri çok zayıf. Kimse bir şey yemiyor. Her şey çok pahalı, yemin ederim. Kimse bir şey yemiyor. Açız. Açlıktan ölüyoruz. Vallahi bu ekonomi bizi bırçı yaptı ya. Evet, bırçı yaptı. Düzelir mi? Ne diyorsun? İnşallah düzelir, bekliyoruz. Hep inşallah diyoruz ama. Umutluyuz. Bir öngörü yok mu? Umutluyuz. Var, öngörü var, umutluyuz. Okullar kapandı dedik, okullar da kapandı. Daha yeni kapanıyor ya. Her zaman bir hafta diyoruz. Few inches later, day 2, day 3, day 4. A few moments later, 2000 years later. Bu haftanın sonu gelmiyor. Bayram tatili nasıldı? Bir etkisi oldu mu? Tabii bize etkisi olmuyor. Biz turizm olduğu için bize yabancı lazım. Türklerle işimiz var. Bizi adam yerine koymuyorsunuz. Yok ondan değil ya, estağfurullah. Çok şikayet var hakkınızda. Yok ya, estağfurullah. Vatandaş esnaftan şikayetçi. Ondan değil. Abi görüşürüz. You're welcome. You're welcome. My God. Burada her şey bizi, yerli turisti, Türkleri yok saymak üzerine kurulu adeta. Kuşadası'ndan Alanya'ya bu cennet sahil şeridi İngiliz, Alman, Rus topraklarına dönüşmüş sanki. Sokakta herkes beni yabancı sanıyor. Türk olduğumu söylediğimde esnafın yüzü düşüyor. Turist esnaf istiyoruz. zaten herkes dürüst olsa herkes Yabancının sevdiği kadar Türk'ü de sevsin istiyoruz. Çok kazıklanıyoruz diyorlar abi. Ya şimdi her kazıkladığınız müşteri o size aslında kar gibi görünür ama zarar etmiş olursunuz. Bizim için önce biz diyoruz müşteri memnun kalsın. Çünkü biz burada turizmi temsil ediyoruz. Alanya'yı temsil ediyoruz. Her şey dahil sistemle büyük oteller sezonu Kasım-Mart ayları arasında büyük tur şirketlerine kapatmışlar bile çoktan. Büyük otellerin doluluk oranları sezonda %90'a vurmuş durumda. Kalan %10'u da yabancı turiste sattıkları fiyatın 2 katına bize yerliye satıp dolduracaklar. Nasılsa biz her şeyde olduğu gibi tatilimizi de son güne bırakırız. Ve nasılsa sezon ortası diye millet o fiyatları bayılmak zorunda kalır. Haliyle küçük esnaf, turisti otelden çıkarmayan büyük işletmelerden kalan o küçük turisti kaçırmamak için diğer esnaflarla ve yerli turistle bir savaş halinde. Şöyle esnafın yaptığı rezilliği. Gördün mü demin olan olayı? Adamlar artık kaçırdım. bırak şuradaki yoldakini artık cadde ortalarına çıkar oldu. Niye? Müşteri yok. Bodrum gibi oldu burası da yani. Belki de geçmiştir. Belki de geçmiştir. Turist geliyor, bir butiğe giriyor. Yani çok özür diliyorum, hanımının yanında, kocasının yanında yani çok abes davranışlarda bulunuyorlar. Yani sarkıntılık yönelik habeslerde Instagram istemeler, Facebook istemeler, numara istemeler veyahut da dışarıya davetiyeler böyle. Bunlar eğitilmiyor mu hocam ya? Ya Yani bunlar işletmelerde gerçekten çalışmadan önce. size şöyle söyleyeyim, hep dışarıdan gelmiş insanlar. Alanya'nın kendi yerlisi değiller bunlar. Evet maalesef. çoğu dışarıdan geliyor. Dışarıdan, doğudan, buradan gelen insanlar. Maalesef bunlar biraz daha böyle değişik tavırda davranıyorlar. Yani biziz diyerek davranıyorlar. Yanlış davranıyorlar. Allah ıslah eylesin. İnşallah böyle bir şey yapmazlar bir daha. Biliyoruz ki önümüzdeki yıl daha iyi olacak turizm. İnşallah. Daha güzel olacak. Biz böyle düşünüyoruz. İnşallah. Gerçekten. Alanya daha iyisini hak ediyor. Tabii. Nasıl işler? Boş. Bir insan oluyor burada.
Ne iş yapıyoruz? Butikteyiz abi. Butik. gördüğün gibi. Sinek avlıyoruz. Sinekleri alıyoruz abi. Dövizcideyim abi. Nasıl döviz işleri? Kurlar sabit hala. Aynen. Artış yok. Artış. Olması gerekenin çok altında diyor esnaf. Evet. Bu da turizmi etkiliyor ister istemez. Evet öyle abi. Turisti harcamıyor parayı. Değil mi? Turistler geliyor. Türklere benzedi. Bize benzediler herhalde. Hatırlandırdık valla onları. Pintileştiler abi. Paraların değeri düştü çünkü yani. Vallahi daha iyi şu an abi. Satış konusunda Türklere fiyat söyledim mi en azından biliyor. Yabancıya fiyat söyledim mi çok pahalı geliyor. Kaçıyor direkt. Dilenciliğe başladılar. Barışcan'ı görüyor musun? Yabancılar mı? Dilenciliğe başladı. Dedim mi oğlum ülkene niye gitmiyor? Ruslar dileniyor kimler? Dava dava. Benim o yüzden. Bakıyor musunuz diye. TL'de kabul etmez onlar ha. Yok abi. Değil mi? Euro çalışıyor. Bundan abi takip et. Takip edin ya, abone olun ya. Beğen atın. Büyüyelim biraz arkadaşlar. Mr. Zafer ve Mr. Zafer Travel. Başından başladım. Aynen. En son Kemer esnafının vlogunu çekmiştim. İzlerseniz. çok eğlenceli. Kemer'e niye gelmeliyiz kardeşim? Kemer'e niye gelmeliyiz? Burada sabah kahvaltısı, öğlen yemeği, akşam yemeği ve alkol dahil. Tam pansiyon. Gecelik 1500 TL. Nasıl sezon abi, öyle mü? Hiç kimse. Burası da Kemer'in klapları arkadaşlar. Biraz durgun galiba piyasa. Durgun evet durgun. Esnaf kan ağlıyor kardeşim. Esnaf şikayetçi. Ben de şikayetçiyim. Ben pahalı diyorum, esnaf ucuz diyor. Kemer'e niye gelmeliyiz? Bak kanka nasıl çıktık. Nisan gibi çeksene Şiro. Sen yörük müsün? Kemer'e niye gelmeliyiz? Ben de biliyorum ki. Adın ne? Haktan. Esnafın durumunu soruyorum kardeşim. Bir soruyorum, bir A işitiyorum. Sizde durumlar nasıl? Kötü mü? Abi şöyle söyleyeyim, normalde müşteri var, yoğunluk var, hızlılık var, müşteri geliyor. Var yani. Ama Aa, ilk defa. alıcı yok. Bakmaya geliyorlar ya. Bakıyorlar buna, fiyat veriyorlar, tamam diyorsun. Hani nerede para yok. Gidiyorlar, sonra geleceğim diyorlar. Lafları şu yani, I come back. I come back later. Yap şovunu hocam. Kolay gelsin. lazım yapmam için. Şimdi yaparsa sallıyor. Nasıl işler? Kolay gelsin. Çok şükür de sezon hala açılmadı. Hala kötü müyüz? Evet, bu sene bayağı kötüyüz. Geçen Böyle sene- gider mi? Valla normalde Temmuz'un birinden, ondan, o aralardan sonra full yükselmeye başlaması lazım da Allah hayırlısı diyoruz. Zararlı alışkanlık gibi ülkenin gündemini takip etmek. O yüzden artık öyle şeyler yok. Öyle olursa biz bize kalacağız gibi herhalde. Ya. Herhalde biz bize kalmak da iyidir, boş ver. Biz bize yeteriz. Şov yapmayacak mısın? Valla müşteri yok, kime yapayım ben? Buraya kameraya. Adam boş çalışmıyor ya. Müşteri yoksa şov diyor. Ustam kolay gelsin. İyi işler, nasılsın? Allah razı olsun. Siz nasılsınız? İyisiniz? Ben deyim. Çok teşekkür ederim. Esnafın durumunu soruyoruz. Her şey yolunda mı? Şükür idare ediyor abi. İyi kötü iyi işte idare ediyor. Gelecek nasıl? Umutlu mu? Hanım Gelecek umutlu mu? zor. Zor değil mi? Evet aynen zor. İşte gördüğün gibi idare etmeye çalışıyor. İnşallah iyi olur. Damlıyor sadece yani. Yani eski işleri yok ama ufak ufak oluyor yani. Yavaş yavaş. Allah bereket versin. Allah razı olsun. İnşallah daha güzel olacak. İnşallah. İnşallah. Hayırlı işler. Var mı ümit? Bu sene için yok herhalde. Avrupa'daki okullar kapandıktan sonra olmazsa ümit yoktur. Yani ümidimiz Avrupa'daki okulların kapanmasından bağlı şu an. O da bir ay ya da 2 ay iş yaparsak yaparız. Onun dışında da çok da Yani artık sezon 2 aya mı düştü diyebilir miyiz hocam yani? Bir de işletmelerin gerçekten tarzına maliyetler bağlı. de çok. Tabii Maliyetler de tabii. yüksek. Maliyetler çok yüksek. Geçen seneyle bu sene arasında ne kadar maliyet farkı var? Çok büyük fark var. Geçen seneye göre ne kadar yükseldi hocam maliyetler? Yüzde kaç ya ortalama? Valla %25, 30 civarı 25 var. Fiyatlara ne kadar yansıttınız? Maliyetler %25-30 arttıysa. Biz şu an maliyetlere yansıtmadık. Çünkü iş olmadığı için maliyetlere yansıtmadık. Yani geçen senenin fiyatlarıyla mı gidiyoruz şu an? Evet, şu an biz geçen sene fiyatlarıyla Vay be. gidiyoruz. Biliyorsunuz bu Avrupa'daki savaşlar Amerika'nın olsun, İran'ın olsun birbirine yaptığı savaşlarda uçuşları falan durdurduğu için bayağı etkiledi turizmi. Merhaba Zafer Bey, hoş geldiniz. Merhaba Zafer Bey, hoş geldiniz. İran'a füzeler düşüyor. İran mı? İran mı? İran mı? İran'da neresi? İran diye bir yer mi var?
Zafer Bey. Suriye sınırımıza füzeler düşüyor ama havada infilak ediyor. Suriye mi? Böyle bir ülke mi var? Bizim Suriye'de bir komşumuz mu var? Biz Malta ile İspanya ile komşu değil miyiz? Alanya'da belki İran Savaşı'nın etkisinde ekonomik yansıması dışında göremezsiniz. Evet, buraya Dubai gibi füzeler düşmüyor. Ama yanlış bir ekonomi ve turizm politikası esnafı zorlu bir rekabet savaşına çekmiş durumda. Küçük esnafın hayatta kalma mücadelesi turizmin kalitesini de dibe çekiyor. Yıkıcı rekabet hepimizi yıkıp geçiyor. Öyle ki esnafın durumunu sormak için röportaj yaptığım barın kapısından kovuluyorum. Alanya'ya niye gelmeliyiz? Abi güzel. Röportaj. Abi geç bir röportajı iş saati şimdi gözünü seveyim. Barlar Sokağı'nda kıyasıya bir müşteri kapma yarışının tam ortasında buluyorum kendimi. Nasıl işler? Çok kötü ya. Bayağı kötü değil mi? Evet. Bu nerede, bu YouTube'dan mı? YouTube'da ha YouTube'da. Allah Allah. Evet. Esnafların derdini dinliyorsan seni Galip Filedin'le tanıştırayım. Gel buraya. Kiminle? Galip Filedin'le. Varım patronu. Buranın patronu. Oo tamam. Sokağın ağası. Oo. Sen de dur, telefon görüşmesini çok meşgul bir adam. Telefon görüşmesi. Telefon görüşmesi. Merhaba. Bir kokteyl ısmarlı. Merhaba, buranın ağası siz misiniz hocam? Estağfurullah. YouTube için çekim yapıyorum. Esnafın ahvalini soruyoruz. Ne durumdasınız diye. İşler, güçler, piyasa, turizm, ekonomi, maliyetler. Ya durumlar pek iç açıcı değil ama yani para her ülkede kazanılır. Bizim için önce müşteri memnuniyeti, ondan sonra olur yani bir şekilde olur. Müşteri memnun kalırsa geri gelir. Müşteriyi eğer kandırırsanız bir kere gelir. Biz müşteriye bir günlük değil, biz diyoruz ki bize bir hafta gelsin ama az az ödesin. İlgi duyarsanız, değer verirseniz müşteri tabii ki size gelir. Ben 9 yıldır buradayım. 9 yıldır mekan işletiyorum. 32 yıldır Alanya'dayım. Bir tane müşteri bana diyemez ki kazıklandım. Bizim için önce müşteri memnuniyetidir. Dolayısıyla ben mümkün olduğunca müşteri bizim veli nimetimizdir. Müşteri başka yerlere kaldıramaz. Onun için bizim öncelikli müşterimiz. Umarım bütün esnaflar da sizin gibi olur diyelim o zaman. Ben Dürüst esnaf istiyoruz. Ben hep arkadaşlara diyorum ki önce müşteri memnuniyeti, önce kalite, ondan sonra tabii ki müşteri Peki gelecek. dayanabilecek misin abi? Yani geçen seneye oranla zam yapmadan dayanabilecek misin? Ne kadar dayanırsın? Ya durumlar pek iç açıcı değil ama önemli olan bir müşterinin bir şey içerken yanındakini rahatsız etmemesi. İçeride çapulcu müşterinin olmaması. Yani Kaliteli müşteri istiyoruz arkadaşlar. önemli olan zaten müşteriyi sen kendin kaliteli yaparsın. Eğer çapulcu adamı içeriye almasan 100 liraya bile içen adamı alıp içerideki 700 liraya içen adamı eğer sen şey yapamazsan, rahatsız etmezsen gelen müşteri bira da içer 400 lira, viski de içer 700 lira. Dolayısıyla bizim profilimiz odur. Biz diyoruz ki karabalık olmasın, az olsun, öz olsun, bizim olsun, müşterimiz de rahatsız olmasın. Hadi bakalım. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür Ağzına ederim. İyi çalışmalar. Teşekkürler. Hayırlı işler. Kolay gelsin. Gözümüz. Kolay gelsin arkadaşlar. Tamam. Çapulcu musun? Vay vay. Kokteylci misin? Vay vay. Arkadaşlar görüyorsunuz. Bomboş. Bomboş. Sinek avlıyoruz. Merhaba Türk'üm. Nasılsın? Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Nereye gidiyorsun abi? Size geliyorum. Esnafı ziyaret ediyorum. Gel otur bir şey iç. Teşekkür ederim. Bir şey ısmarlayalım sana, bir şey ikram edelim. Ne yapacağım? Planın ne? Eğleneceğim mi? Planım sizin derdinizi dinlemek bugün. Vlog çekiyorum. YouTube kanalı mı? YouTube'da. Adı neydi YouTube kanalı? Mr. Zafer ve Mr. Zafer Travel. Yazalım mı şuraya? Unuturuz. Mr. Zafer ve Mr. Zafer Travel. Zafer Turizm'in yolcuları. Güzel espriydi. Nasıl işleriniz? Vallahi bekliyoruz. Sinek avlıyorsunuz galiba. Biraz öyleyiz şu anda. Biz Öyle de öyle. bekliyoruz şu anda. Yani koskoca sezonu bir 2 aya indirme. Öyle artık Antalya'da sezon 2 aya 3 aya inmiş durumda. Evet, maalesef. Açılır mı? Ne diyorsun? Valla sence? Sence? Allah kurtarsın derim ya esnafı. Diploma alamıyorum. Ne okuyorsun? Hemşirelik. Hemşirelik okuyorsun. Yurt dışı var mı yurt dışı? Düşünüyor musun gitmeyi? Yurt
yurt dışına gitmeyi eskiden olsa giderdim de şu an çok zor. Türkiye. Türkiye. Dışarıdan geldi bu. YouTube Mr. Zafer. Mr. Zafer Travel. Turist misin? Bu turist dışarıdan geldi. Almancısın yani. Alanya'yı seviyor musun? Yok abi. Sevmiyorsun. Daha iyi. Türkiye'miz daha iyi. Almanya mı Alanya mı? Alanya. Alanya. Evet abi. Alanya'ya niye gelmeliyiz? Abi güzel. Röportaj. Abi geç bir röportajı iş saati şimdi gözünü seveyim senin ya. İş kazandırmak için size. Esnafın derdini dinliyoruz hocam. Yok abi bir derdimiz yok Allah'a çok şükür. İşler yolunda mı? Yolunda. Tamam. Hayırlı işler. İşi kötü olan arkadaşlara sor abi sen. Tamam herkese soruyoruz. Sor. Uçak biletleri de yükseldi. Turizm az olduğu için, otellerde her şey dahil olduğu için oteldeki müdürler olsun, otel sahipleri olsun dışarıya çıkmayın işte dışarıdaki esnaflar, butikler çok saldırıyor, çok baskı uyguluyor turistlere diye. Bu şekilde Allah Allah. Anlatmalar. Bunu acenteler mi söylüyor? Tabii acenteler söylüyor, tur acenteleri söylüyor. Fazla gitmeyin sizi rahatsız ederler. Sizi daha çok şey yaparlar. Onların amacı herhalde her şey dahil. Hop. Her şey dahil olduğu için. Kapatlayalım turistiye. Aynen, kapatlayalım. Dışarı göndermeyelim. Yani o otelde tatil. Otelden çıkmasın. Aynen. Öyle. Aynen. Turla gezdirelim, getirelim otele. Küçük esnafta can çeksin. Ama gerçekten bir konuda haklılar çünkü bazı esnaflar gerçekten turizmde turizmi katletmeye yönelik tavırlarda bulunuyorlar. O yönde de çok şikayet var. 2000 kilometre ötede bitmek bilmeyen bir savaş. Turizmde yarattığı krizi belgelemek için esnafa mikrofonu uzatıyorum. Nasılsınız? Sizi de çekiyorum. Maşallah çok güzel gözüküyorsunuz. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sizin güzelliğiniz. Sağ olun. İşleriniz nasıl? Durgun galiba. Sezon ölü. Eyvah. Ne yapacağız böyle ablacığım ya? Halimize. Hemen Allah'a yalvarırız. Hayırlısı. Hayırlısı. Kolay gelsin ablacığım. Alanya'nın bu sıcağında, bu nemde sizin için Alanya'yı karış karış dolaşıyorum. Turizmin, esnafın, halkın, vatandaşın, turizmcinin derdini, ahvalini soruyorum. Alırım artık bir beğeninizi, paylaşımınızı, yorumunuzu. Çok şükür abi teşekkür ederiz. İdare ediyoruz. Teşekkür ederim ya. Fena değil aslında. Yani geçen seneye göre çok fazla artmamış. Aynen öyle. Fazla artmamış. Normal herkes yiyebilsin diye fiyatlarımız gayet uygun. Hadi bakalım. Kolay gelsin. Sağ olun teşekkür ederiz. Geçen seneye göre ne durumdayız? Net %65 daha düşük. %65. Eurolar Vay öyle. canına. Şakasız ya. Savaş korkusu, petrol krizi, uçaklar yakıt bulamıyor dediler bir ara. Yani yaprak kımıldası turizm etkiliyor zaten. Doğru. Üflesen böyle etkileniyor. Buna bağlı bir sektör. Evet. Ne olacak mesela şimdi? Bu sene hazır değil, bir onun etkisi var. İnşaatlar bitmedi hala, yollar, Kleopatra'm zaten hala bitmedi. Her şey etkisi var işte. Geç başladı galiba değil mi? Evet bayağı. Kim? Siz mi yapıyorsunuz fiyat artışları? Yok bize sabit fiyatlar da. Sizden de şikayetçiler bu arada, esnaftan da. Vallahi bizden bir şey yok. Bize her zaman müşteri fiyatı ürün alır. Bizim sektörden sıkıntı olmaz da hizmet sektöründe sıkıntı çok. Genel anlamda bir yani mesela bir var. turist bir yere oturduğunda acaba ne hesap ödeyeceğim endişesiyle oluyor. Evet. Ve korkunç rakamlarla karşılaşıyor. Evet. Yani ulaşıma ekstrem rakamlar ödeniyor. En basit turist buraya geliyor kendi ülkesinde 3 euro içtiği mesela gece kulübü içtiği içki burada 20 euro veriyor. Orada o para şişsini alıyor. Hani artık insan illallah etmiş ya. Buraya gelen birkaç tane arkadaşım temelli bir daha gelmeyeceğim diye gitti. Yani sıkıntı. Şu an buradaki turizm yani sadece otel ve deniz alışveriş yok. Daha çok uygun fiyatlı oteller. Daha çok dolu kapasiteli Ben geçen hafta otellere çalışıyor. Yok abi müşteri yok otellerde. İnsan yoktu ya. Bomboştu o. Bir kere buraya ulaşım da çok pahalı zaten. Yani tek kişilik bir uçak biletine adam ailesi... Yurt dışından değil mi? Tabii. Adam ailesiyle yani Avrupa içerisinde ailece gezebiliyor. Yani İspanya'da 4 kişilik bir tatil 136 bin lira. Burada neredeyse bir kişiden 136 bin lira alıyor. Petrolün fiyatı 100 doları yine aşarsa, 150 dolara falan varırsa, uçak biletleri 2 katına çıkarsa ne yapacağız? Turist göremeyiz abi zaten o saatten sonra herhalde. Şu halde böyleyse
biraz daha artsa. Maliyetler yükseldi. Otelciler kurtarmıyor. Otelde turist yok ya. Kaç otelde turist yok. Ya bir kere zaten şu an dövizin bu rakamdan daha yüksek. Yani iç piyasada artan rakamla doların gidiş hattı birbiriyle örtüşmüyor. Yani baktığın zaman doların 60 lira civarında olması lazım. Turist harcayamıyor ya. Para değeri düşük Türkiye'de. Yani bozdurduğu anda bitiyor. Bitiyor. Bozdurduğu anda bitiyor. Yani biz bozduramıyoruz bitiyor. Onlar bozdurduğu anda bitiyor yani. Doğru. Allah herkesin sonuna hayır etsin ama gidişat çiğ. Önünüzü görebiliyor musunuz ya? Biz şu an yarını göremiyoruz. Halimiz bitik. Ya herkes şu an günü kurtarma derdinde. Çoğu kişi günü de kurtaramıyor. Ne diyelim? Ödemeler başlıyor mesela. Turizmcinin ödemesi Temmuz'dan sonra başlar. Çekler, senetler. Vallahi çok büyük sıkıntılar yaşarız herhalde bu sene. Şakasız ya. Allah kurtarsın kardeşim. Teşekkür ederim. Cümlemizi ama sadece esnafları değil. Amin hepimizin. Yani genel olarak söylüyorum. Genel olarak ben tabii, ülke tabii. için konuşuyorum. Yani. Genel olarak. Yani- Ülke olarak kurtulmaya ihtiyacımız var. Vatandaşın durumu hiç iyi değil. Gerçekten hiç iyi değil. Hayırlı işler, bol kazançlar. Demek için daha fazla konuşmayayım. Ya, biliyorum. Ben de o yüzden zorlamak istemiyorum abi. Teşekkür ederim yine de. Görüşürüz. Esnafın durumu nasıl? İşler güçler nasıl? Esnaf kedisi. Turistler neye harcıyor? Gezmeye harcıyor, yemek yemeye harcıyor. Aşağı insene, boyun çok uzun oldu öyle ya, yetişemiyorum sana. Yemek yemeye harcıyor, gezmeye harcıyor yani. Bunları artık böyle en fazla 2,5 euro veririm diyor bugün bana. Zaruri ihtiyaçlarını önceliyor, sonra diğerleri işte. Son güne bırakıyor herkes. Bizim millete tam son güncü biliyorsun. Faturayı da her şeyi son güne bırakırız yani. Tam bize benzemeye başlamış. Kaç yaşındasın? 16 abi. Maşallah. Teşekkür ederim. Geleceği nasıl görüyorsun? 16'lık bir delikanlı olarak. Geleceği nasıl görüyor? Allah abi. Peki sence insanlar Alanya'ya neden gelsin? Buranın turistleri de insanın da temiz yüzlü. Temizle. Şimdi sen karışmadığın sürece burada sana kimse karışmaz. Evet. Bence de Alanya Türkiye'nin en güvenli ilçelerinden biri. Tabii bir şeyini düşürürsün direkt ilkini ararlar açmazsın o zaman koyarlar yani öyle söyleyeyim abi. Güvenli tatil istiyorsanız Alanya'ya gelin kardeşim. Değil mi? Zaten hep esnaf olduğu için buralarda dışarı çıkanlar genellikle gençler. Gençler de gençlere bulaşıyor yani. Bunlara bakmadığı zorunca böyle dik dik bakarsa tabii bulaşılır. O da artık bela aramak olur ya. Orada herkesi vukuat yaparlar yani. Tabii ki. Aile düzeni insanı çok değiştirir. Sen mesela onları eğitmeye çalışırsın, emir verirsin onlar daha çok bunalır. Z kuşağını, alfa kuşağını biliyor musun? Hep böyle kendi kafalarını dinliyorlar. Sen bunlara emir verdikçe ne olacak? Onlar tam tersini yapacak. Salın onları zaten kendiliğinden düzelecek. Ya yeter kardeş bizi bir salın diyorsunuz ya. Ya benlik bir sıkıntı yok. Ben seviyorum bu hayatı. Sen rahatsın. Tabii. Ama akranların herkes öyle değil. Ya abi arkanlarım. Akranların. Sen düşün kalka öğrenmiyor musun bunu? O ayrı bir şey. Benim de söylemek istediğim şey aile baskısı. Aile baskısı çok olursa çocuk mesela bir milliyetçi olur. O farklı tutar, o farklı tutar. Bu baskıcıdır, bu baskıcı değildir. Hangi tarafa gidersin abi? Baskıcı olmayan tarafa gidersin. Özgürlük. Gel bir sarılayım sana. Teşekkür ederim. Abone oldun mu? Oldun abi. Tamamdır. Yorumlarını, beğenilerini bekliyorum kardeşim. Tamam. Görüşürüz. Ana caddeye çıktım. Sen benim kemerden kuzenimi de çekmişsin. Şaka yapıyorsun. He? Bu senin kuzenin mi? Evet. en yakın arkadaşım benim. Göster gel. Arkadaşlar bugün Kemer vlogunu yayınladım. Yine esnaf muhabbetiydi. Kemer'e niye gelmeliyiz? Ben de biliyorum ki. Bak. Bebeklik arkadaşım bir de kuzenim. Yok artık. Hemen gönder hemen. Esnafın yaptığı rezilliği. Gördün mü demin olan olayı? Karizmaya baksana ama. Bayılıyordur sana şimdi Ruslar, Polonyalılar. Kanka aylana limon En iyi parayı hangi turist bırakıyor? Ya hiçbir şey yapma bak. Öbür esnaf arıyor. Müşterin var mı ben çıkacağım. Traktör lastiği Veysel. Savaş yeniden tırmanırsa, petrol fiyatları yeniden $100'ın üzerine vurursa, dükkanın kirasını kim ödeyecek? Nereye dönersen dön popon arkanda. Esnafın halini hatırını soruyoruz bakalım. Alanya'da turizmin nabzını tutuyoruz. Üst tarafta su, üst tarafta elektrik. Buradan bir patlak olsa bu millet nereye gidiyor? Köpüklü mü sizinkiler? Ne kadar fiyatlarınız? Dihavane daha kazandı. Bu ayki gelerin yarı yarıya baba.
Burada herkes birbirinin bacağına sıkıyor. Boş ver, uğraşmaya değmez. Geldiği gibi gidiyor. Bu sıcakta tezgah açmışsın. Are you tourist? You are living in... Nice to meet you yenge. Evet. Köpük möpük falan yapıyor musun? Deterjan suyu. Bile gene koyuyoruz ama tabii yapıyoruz. Kadın sevgilisi, Toray'dan manitası, çiğ köfte, kısır dilim, altın dilim, bu ne lan böyle şeyler? Zararlıdır. Cezaevine gireceğiz oralar. Bir pazar günü Alanya Rıhtım tam da öğlen saatlerinde cıvıl cıvıl olması gerekirken bomboş. İşte Zafer Travel kanalında. İyi olmuştur abi. Sigara nerede güzel? Döndür. Arkadaşlar birbirimizi döndürüyor yani. Bu derece oldu. Sen ne düşünüyorsun Hayırlı telefon işler. hakkında? Ben mi? Evet, tabii videoda hani kendin soran bile kendin cevapla abi. Batık. Esnaftan da beterim kardeşim. Vatandaşın durumu esnaftan da beter. Yoksa biz bize mi kalacağız yine? Barışcan Otel bile abi geçen gün 170 kişiydi. Bu hafta 60 kişiye düşmüş. İşte Giriş yok. bence yine biz bize kalacağız. Yani esnaf vatandaş. Trump'ın kayıp çocuğu mu oynasak ne yapsak? Var ya Alanya'da bir tane. Alanya'dan herkese beklememeyiz. Allah'a ısmarladık, görüşürüz. Esnaf kan ağlıyor esnaf. Dünya yanarken bu cennet köşesi nasıl etkileniyor? Kankalar, bir şehir düşünün. Arkasında Torosların o heybetli dumanlı zirveleri. Önünde Akdeniz'in binlerce yıllık o sinsi ve derin maviliği. Burası Alanya. Sadece sahilde güneşlenenlerin değil, surlarında tarihin en büyük imparatorluklarının ayak izlerini taşıyan, havasında Akdeniz'in o tuzlu ve otantik kokusunu barındıran kadim bir şehir. Adına Alanya denmiş eskiden Alaaddin Keykubat zamanlarından. Sonra günümüze Alanya diye evrilmiş. Vitrinde her şey ışıltılı, her şey lüks gibi görünüyor değil mi? Milyon dolarlık yatlar limonda süzülüyor. Otellerde doluluk oranları %90'lara bodoslama vurmuş durumda. Ama bu simülasyonun arkasında bambaşka bir gerçeklik var kankalar. You're welcome. İyi geceler Alanya'dan.